Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün yine bilgilendirici ve sizin işinize yarayacağını düşündüğüm bir video çekmek için kameranın karşısına geçtim arkadaşlar. Ya şimdi öyle bir araba düşünün ki 18 yaşını geçmiş herkes için uygun. 18 yaşında da kullanılabilir, 60 yaşında kullanılabilir. Hedef kitlesi çok geniş. Bu araba 106. Şimdi bazı arabalar vardır. Ya kadın arabasıdır görünüş itibariyle ya da kullanılması itibariyle ya da orta yaşı geçmiş yaşlı diye tabir ettiğimiz kişilerin arabasıdır. Hedef kitlesi o yöndedir. Yaşlı ve zengin bir kitleye sahiptir. Örneğin 18 yaşına gelip Volvo hayali kuran bir genç bulmanız biraz zordur. İşte 18 yaşına gelince ben bir S40 alacağım, Volvo S40 ve ona jant takacağım, onu modifiye edeceğim diyen genç sayısı 100 kişide bir tane falan belki vardır arkadaşlar. Ama 106 böyle değil. Peugeot 106'yı 18-19 yaşında bir gençte de görebilirsiniz. 50-60 yaşında emekli bir amcada da görebilirsiniz. 35-40 yaşında olgun bir kadında da görebilirsiniz. Yani her yaşa hitap eden bir araba var. Öyle bir araba yapmışlar ki herkese hitap ediyor. Hatchback olması bunu bir nebze küçültüyor. Fakat o zamanlar 306'nın yaptığı sedan kasanın kötü görünümü büyük ihtimalle 106'da yakışmayacağı için belki 106'ya yapmalarını engelledi. Böylelikle otoban faresi doğmuş olabilir. Sadece hatchback kasası var. Sedan kasası 106'nın yok. Yani bir tek bundan eksi bir yönü var. Bir de station wagonu yok 106'nın. Ama bildiğiniz hani dışarıdan göründüğü gibi 106'lar böyle küçük yapıda dar bir araba değil. Arkaya normal şekilde 3 kişi rahatça sığabiliyor. Yanınızda da biri oturabiliyor. Yani 5 kişi arabaya sığabiliyor ve arka koltukla ön koltuğun arası birazcık mesafeli ve rahatça sığabiliyorlar. Tabii bu çok uzun boylular için biraz da sıkıntı olabilir. Yani 1.80'den fazla kişiler için biraz sıkıntı doğurabilir ama bildiğiniz gibi çok dar, çok küçük bir araba değil normalde. İçine baktığınızda öyle olmadığını görüyorsunuz. Bunu bilenler zaten sadece bilir. Peki sizin için en uygun 106 hangisi? Bugün bunu tartışacağız arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Bu konu hakkında birçok soru gelmişti. Abi ehliyet alınca GTI alacağım. Abi ehliyet alınca işte 106 almayı düşünüyorum. Vesaire gibi sorular vardı. Şunu söylemem gerekiyor. Ehliyeti alır almaz 106 GTI almayın. Bunu zaten kimse önermiyor. 106 GTI o kadar seri bir araba ki ilk kullanacağınız acemilik döneminde bu arabayla acemilik geçirmenizi kesinlikle kimse önermiyor. Mümkünse 1.6 motora sahip XS modellerinde acemilik döneminizde kullanmamaya dikkat edin. Ehliyet alır almaz XS modeli ve GTI modellerinden uzak durun. Şimdi 18 yaşına geldiniz. Ne alabilirsiniz 106 olarak? Yani Quicksilver alabilirsiniz. X-Ray alabilirsiniz. X-Ne alabilirsiniz. X-Ne'nin motoru biraz daha, motor hacmi biraz daha düşük. Yalnız ben sadece yeni kasalardan bahsediyorum. Eski kasa modellerinden pek bir bilgi sahibi değilim eski kasa modelleri hakkında. Bu yüzden alacağınız arabalar 1.4 motoru, 1400 motoru geçmemesi sizin açınızdan faydalı olur. Bu acemiliğinizi atlattıktan sonra GTI XS modellerine yönelebilirsiniz. Şimdi GTI modelleri o kadar seri ki yani üzerinde binlerce genç hayatını kaybediyor. Ve ayrıca XS modellerinde GTI modellerinden aşağı kalır yanı yok. Onlar da çok seri. Benim ilk arabam 19 yaşındayken Peugeot 106 XS modeliydi. 1.6 idi ve defalarca ölümden döndüm diyebilirim. O zaman hem acemilik dönemi var. Ben küçük yaşta araba kullanmaya başlamıştım ama o kadar seri bir arabayla ilk defa tanışıyordum ve bayağı bir acemilik dönemi onun üzerinde geçmişti ve birçok kez hani o zaman kanın da hızlı akıyor. 19 yaşındasın, 18-19 yaşındasın ve hız tutkusu seni bir hayli cezbediyor. Çok hızlı gitmeye başlıyorsun. Arabada gidiyor yani. Bu yüzden çok tehlikeli anlar yaşamıştım. Kesinlikle ilk arabanız XS ya da GTI olmasın. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Alın bir Quicksilver. Hem makyajlı kasa, GTI görünümlü hem de sizi tatmin edecek kadar hıza sahip. Bence ilk başlayanlar için Quicksilver modellerini tavsiye ederim kesinlikle. Şimdi piyasası en çok olan arabalara değineyim 106 hakkında. GTI modellerinin ve Quicksilver modellerinin piyasası bir hayli yoğun şekilde talepte var. Satılık olarak da var. Quicksilver ve GTI modellerinin kesinlikle piyasası olduğu için tavsiye ederim. Şimdi orta yaştaysanız ve hani hızla falan alakanız yoksa ve şehir içinde sadece kullanacağım diyorsanız XN modelleri ve X-Ray modellerine bakabilirsiniz. Bunlar 4 kapı. Ama yine gençler için şunu söyleyeyim. Yanınızdan bir tane GTI geçti ya da Quicksilver geçti. İşte egzozu var, jantı var. 15 inç jant takmışlar falan. Mükemmel seviyede önünüzden geçiyor ve hayal ettiğiniz araba bu. Sonra gidip 106 almaya gittiğinizde X-Ray modellerine ya da XS modellerine baktığınızda bunun arasında bir fark olduğunu fark edeceksiniz. Bu yüzden yani X-Ray modelleri biraz daha farklı seviyede. Onlar 4 kapı olduğu için ve makyajsız kasa olduğu için birçoğunda hatta sis farı vesaire bile yok. Bu yüzden bunlara dikkat etmeniz lazım. Örneğin yaşınız itibariyle 35-40 yaşlarındasınız ve altımızda bir araç olsun, araba olsun. İşte şehir içinde kullanırız, işte markete gideriz, oraya gideriz, pazara gideriz vesaire gibi bir araç. İşte hanıma veririm, o kullanır vesaire gibi bir araba arıyorsanız XS modelleri ve X-Ray modellerinin arasında otomatik vitesli olanları var. Şimdi
yaşı itibariyle bunlar biraz eski modeller ama genç eline düşmemiş modeller de bu otomatik vitesli olan modeller ve 4 kapı olan modeller. Çünkü makyajsız kasa olduğu için birçok gencin talep etmediği modeller oluyor. Bu modellere yanaşabilirsiniz. Fiyatına da yaklaşık 15-16 bin lira verip güzel bir model 106 alabilirsiniz. Yaşınız bir hayli ilerledi. 50-60 yaşına geldiniz, emekli oldunuz vesaire. Yine de sağa sola giderim, ayağımı yerden kessin diyorsanız XN modellerine de bakabilirsiniz. X-Ray modellerine bakabilirsiniz. Onlar 1400 motor. Bunların çoğu da gaz da oluyor. Gazlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Yakıt konusunda da diğer 106'larla kıyasladığımızda epey bir fark ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısa bir şekilde yine yakıt konusuna geleyim. GTI alacaksanız yakıtı kesinlikle düşünmemeniz gerekiyor. Genelde GTI olanlar elinde başka bir araç oluyor. GTI'de hafta sonu gazlamak için kullananlar oluyor. Deposunda, işte garajında saklıyor arabasını ve mükemmel seviyede kullanıyor. Ama bunlar sadece gazlamak için kullanılan arabalar. Çünkü yakıtı şu an ben bu videoyu çekerken benzin fiyatları 7.24 kuruştu. 7 lira 24 kuruş. Yani şu an bir GTI yaklaşık 70-80 kuruşa kadar çıkan fiyatlarda benzin yakıyor arkadaşlar kilometrede. Benim altımda da Quicksilver var bildiğiniz gibi. Quicksilver'larda şehir dışında işte 35-40 zorlarsan 45'e kadar çıkabiliyor. Şehir içinde ise bu 50-60 kuruşa kadar çıkıyor. Çok yakıyor arkadaşlar. Bunun bilincinde olmanız lazım. 106 alan biri yakıtını düşünmemesi gerekiyor. Ayrıca X-Ray ve XN modellerinin çoğunda gaz olduğu için bunların yakıtı yarı yarıya daha düşük oluyor. Yani yönelecekseniz ve makyaj da aramıyorsanız, hani görüntü çok önemli değil, hatta arkada kapı mı olsun 4 kapılı olsun diyorsanız X-Ray ve XN modellerini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyle bir video olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için aşağıdan yorum kısmında bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde videoların devamı için dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.